Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Halkbank'ı inceleyeceğiz, değerli bölgelere bakacağız ve ileride gelebilecek hedefleri hesaplamaya çalışacağız. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımızı yapalım ve artık incelemeye başlayabiliriz. Halkbank uzun bir süre düşüş trendindeydi ve artık döndü. Yükseliş trendine başlamış bulunmakta. Bayağı da kazançlı oldu. Şu dip seviyelerden 5 liradan 28 liraya gitti. Peki ileride neler olabilir? Buradan kazanç sağlayabilir miyiz? Burada ticaret yapabilir miyiz? Biraz inceleyelim arkadaşlar. Şöyle eski zirvesinde bir destek ve direnç olarak çalışabileceği için buraya bir çizgi atıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu bölgede ufak ufak ağır ağır kendi halinde yürüyen bir trendi vardı. Ama daha sonra düştü. Şurada fake bir bölge var. Bakın fake bir bölge. Burası bir omuz olarak düşünürsek, burayı bir baş kısmı olarak düşünürsek, bu kısmı da yine bir omuz olarak düşünürsek, burada bir tobo hareketi var. Ve bu tobo çalıştı mı? Evet, buraya gitti ve burayı kırdı, çalıştı. Hatta burayı kırarken aynı zamanda bir formasyon daha çalıştırdı. Nedir bu? Bakın büyük bir çanak formasyonu. Ve bu çanak formasyonun katlamasıyla birlikte yine yukarı doğru hedeflerin geleceğini düşünebilirsiniz. Peki şimdi bunları hesaplayalım. İki şekilde hesaplayabiliriz. Şöyle fiyatı daraltırsak. Önce bu kısma baktığımızda 21 civarı bir fiyat. 20 ortalama alırsak 20'nin katlaması 40 olacağı için 40-41 civarında bir hedef fiyatı gelmesi gerekiyor. Peki düşüş kadar yükseliş olarak hesaplarsak burası düşüş %80 olursa ve buradan kırılımda da %80 beklersek hemen geliyoruz %80-81 civarı. Yine bize 38 ve 39 olarak hedef olarak bizim karşımıza çıkıyor. O zaman ben burada 40 evet ve bu 40 seviyesinde bir işaret bırakıyorum. Bir çubuk bırakıyorum. Ve burası bizim için ileride gelebilecek seviyelerden bir tanesi olacak. Tabii benim kendi ideal düşüncem Halkbank'ın 1,5 dolar seviyesine yerleşmesidir. 1,5 dolar da 40'ın üzeri olacağı için ileride o seviyeleri bekliyorum yani. Ama şu an gelir mi gelmez mi onu zaman belirleyecek ve piyasa belirleyecek, para akışı belirleyecek. Onun için daha konuşmamız erken. Peki yakın zaman diliminde neler yapabiliriz? Ona bakacağız. Bir de hareketli ortalamaları ve indikatörleri inceleyelim. Bakın burada aylık, şöyle aylık açalım. Aylık bazda ciddi anlamda bir güzel bir trend var. Bakın pivotun üzerinde, hareketli ortalamanın üzerinde ve aylık MACD'ye baktığımızda çubuklar, barlar hacimli bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. MACD zaten barların üzerinde al sinyali vermiş ve güçlü bir şekilde yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Peki buradan mı almalıyız? Hayır. Bir düzeltme hareketi bekleyip öyle almamız gerekiyor. Bakın düzeltme hareketleri zaten kendisi veriyor. Biz bu düzeltme hareketlerinin en yakından almaya çalışacağız. O zaman günlük bazda açalım. Günlük olarak açalım ve hareketli ortalamaları inceleyelim. Bakın burada dikkat ederseniz hareketli ortalamalar bu açık mavi renkli kısma geldiğinde buradan mumları değer değmez alım geldiğini görüyoruz. Bakın burada birkaç kez çalışmış. Burada da çalışmış. En son şurada çok güzel bir şekilde çalışmış. 23 seviyelerinden 30'lara doğru bir yükseliş getirmiş. O zaman bizim burada çalışmasını bekleyeceğimiz seviyelerden bir tanesi burası olacak. Burası neymiş? 24 seviyesi. 24 seviyesi ciddi, o zaman fiyatın dönüş bulabileceği bir yer ve buradan da fiyat dönüş bulduğu için buraya bir ne bırakıyorum? Buraya bir destek bölgesi olarak çiziyorum. Bir kutu bırakıyorum. Daha yakın zaman diliminde neler var? Bir de onlara bakalım. Bakın burada günlükte pivot var ve günlükteki pivottan bakın destek bulmuş ve bu destek şöyle bir seviye, kutuyu alırsak bir parça en yakından alım yapabilmek için, seviyemiz şu bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge 26-27 civarında. İşte bir bölge. Buradan bir dönüş gelirse, çünkü geçen sefer günlükte güçlü bir alıcı gelmişti buradan ve bir buradaki
tavan yapmıştı fiyatı. Güzel bir marbozu. Bu marbozun 27 seviyelerini, 26 seviyelerine geldiğinde tekrar çalışma ihtimaline karşı burası bizim için dönüş bekleyeceğimiz bir bölge olabilir ve buradan fiyat daha yukarı bizi taşıyabilir. Tabi Borsa İstanbul'un da düşmemesi lazım, yani BIST'in endeksinde çakılmaması lazım. İkinci destek olarak çalışabilecek beklediğimiz bölge burası. Burası da bizim için bir dönüş bekleyeceğimiz bölgelerden bir tanesi. Eğer olur da buralar aşağı doğru kırılırsa şuradaki büyük akümülasyon var. Yani haftalıktaki uzun bir akümülasyon bölgesi var. Bu bölge bizi karşılayacak. Şöyle büyütelim. Bu bölge bizi karşılayacak. Buraya fiyatın şu şekilde gelmiş olması lazım. Ve buradan bir en son tepenin üzerinde bir kapanış gelirse bunun geri dönüşünde biz alma fırsatını göreceğiz. Ve bu fırsatı değerlendirirsek fiyat tekrar yukarı doğru gidebilir. Bizim için değerli bölgeler bunlar. Tabii ki bunu alım yapılması gereken değerli bölgeler, ticaret yapılabilir bölgeler olmasına rağmen peki stop nerede olacağız? Bir de o var. Yani stop çünkü diyelim ki bütün piyasada para girişi durdu ve artık buradan satışlar gelmeye başladı. Ya da eğer çok yüklü bir alım yaparsanız o da sıkıntı yaratabilir. Tek kademeden alım yaparsanız kesinlikle sıkıntı yaşayacaksınızdır. Tek kademeden asla alım olmaz. Birkaç kademeden aşağı doğru indikçe eklemeli bir şekilde alım yapmak her zaman sizin faydanıza olacaktır. Yani çünkü fiyatın garantisi yok. Buraya gidebilir. Evet, 40'a doğru bir hedefimiz olabilir ama hiçbir zaman kesinlikle 40 gelecek diyemeyiz. Çünkü para akışı kesildiği an fiyatın ilerleyişi de durur. Hatta satıcılar da yerleştiği an tekrardan düşüş trendine bile dönüşebilir. O yüzden bizim yapmamız gereken en iyi bir yerden, güzel bir yerden alım yapmak ve bu değerli bölgeleri kullanabilmek. Eğer satıcılar yerleşti biz de mecbur stop olacağız. Şimdi en yakın stoplara bakalım. Bu önceki bölgeleri kaldıracağım artık ve hareketli ortamları açacağım. Şimdi yakın stop bölgesi şurası arkadaşlar. Bakın bu pivot terk edildiği an, şu yeşil olan, hemen bundan sayılarını da size belirtelim. Bakın 144 EMA, bir de EMA 21. 144 EMA bizim günlükte ciddi anlamda buradan alıcıların bulabildiği, alıcı yani kendisini alıcı bulabildiği bir bölge oluyor. Pivot çizgisi de zaten 21 MA 21 oluyor. MA 21. Burada da eğer burası kaybedilirse daha aşağı gelebilir fiyat anlamına geliyor. Peki eğer garanti olsun diyorsanız bakın burası kırıldığı an, MA 21 kırıldığı an şu bölgeyi bekleyebiliriz. Ve buradan dönüş olduğunda tekrar MA 21'in üzerine çıktığında en iyi alım, yani garanti alım olsun diyorsanız tekrar buradan alım yapacaksınız. Yani bekleyeceksiniz, buradan dönüyor mu fiyat? Fiyat bu bölgeden dönüyorsa, MA 21'den dönüyorsa alım yapılabilir. Yok, MA 21'i yeşili kırdı aşağı iniyorsa bekleyeceksin. Ben garanticiyim diyorsan tekrar MA 21'in üzerine çıktı. 2 tane mum kapandı. Tamam diyorsun. Ya da bir tane mum kapanışı bekleyeceksin. 1 veya 2 mum kapanışı olduktan sonra o zaman MA 21'in üzerinde tekrar alıma geçebilirsin. Şimdi bir örneğine şurada bakalım. Bakın burada fiyat yukarı doğru gidiyor ama alta kırılıyor arkadaşlar. Bu yeşil çizginin altına kırdığı an stop oluyor bu kişi. Şu bölgede stop olduğunu farz edelim. Tekrar bekleyecek, garanti alım olsun diye bu bölgeyi bekleyecek. Ama burası tabi akümülasyon bölgesi olduğu için biraz sıkıntılı. Burada ikinci kez aşağı kırdığı için yine stop oluyor. Ama üçüncü kez 2 tane yakın stop olmasına karşın üçüncü kez tekrar yeşilin üzerine attığında buradaki karı kaç olacak? %35'lik bir kar getirisi sağlıyor. Peki 2 kez stop olsa ne oluyor? Şu bölgenin altında bir stop %6. Bir de bu bölgenin altında bir kırmızı kapattığı için stop %2, yani 6, 2 de orada 8, yani %8'lik bir stop oldu. Ama buradan kazancı %35 oldu.
Yani 8'de 35 aradaki ciddi kar marjını görebiliyorsunuz. Garanti alım olsun diye MA 21 bekleyebilirsiniz. Yani yeşil pivotun üzerinde günlük kapanış yaptıktan sonra alım bekleyebilirsiniz. Tabi bu sadece nedir? Bu akümülasyon bölgesindeki hareketler. Bir de akümülasyon olmadan yani şöyle onayını alıp giden bölgeler var. Ki oralar daha da büyük kazançlar getirecektir size. En garantici alım yöntemi bu. Ama yok ben buradaki alıcıların güçlü olduğunu düşünüyorum dersenin şuradan bir alım gerçekleştirebilirsin. Ben bu trende güveniyorum, Halk Bankası daha da ileri gidecek dersen o zaman da aşağıdan alım yapabilirsin. Bir parça da buradan eklersin. O zaman beklemeye koyulursun. MA 21'in üzerine çıkarsa o zaman 3. parçayı tekrar alırsın ve trend seni yukarı doğru taşımaya devam eder. Tabi bu süreç içerisinde Borsa İstanbul'un düşmeye olması gerekiyor. Eğer düşerse tekrar burada bir yatay süreç başlar. Tıpkı şu bölgede olduğu gibi. Peki neden yukarı gidebilir? Bir de yani bunun örneği var mı? Bu kadar yükselmiş, bu artık pahalı seviyeye gelmemiş mi? Pahalı diyemeyiz mi? Yani illa 40 seviyelerine yerleşebilecek gücün garantisi var mı diyebilir miyiz? Ya da olmuş bir örneği var mı diyebilir miyiz? Şimdi bir örneğini inceleyelim. Mesela örnek Aselsan. Burada ben hareketli ortalamayı kapatacağım ve şu şekilde sizlere net bir şekilde mumları görebilmeniz için buradaki hareketleri biraz analiz edelim. Bakın şu düşüşü hatırlıyor olabilenler vardır. Belki aranızda 2017'den sert bir şekilde düşmüştü. Burası fake bir bölge olarak kalmıştı. Yine bir omuz bölgesi. Burası bir başka bölgesi. Yine bir omuz bölgesi yapıldı. Hatta bunun devamı da var. Yani burada ikili omuz. Çünkü sağ omuzlar ikili üçlü olabilir. Yani birçok uzatabilirler burayı. Tıpkı baş bölgesini uzatabildikleri gibi burayı da uzatabiliyorlar. Daha sonra buradaki kırılım bakın eski zirvesini geçti mi? Geçti. Daha sonra geldi buraya bir daha onay aldı mı? Aldı. Ve daha sonra trend devam ediyor mu? Bakın ediyor. Şimdi bu süreçte aylık MACD'ye bakacağız. Aylık MACD. Bakın aylık MACD bu bölgede bakın kırıldığı bölgeye bakın şu bölge. Şu bölge. MACD mumların üzerinde hacimli bir şekilde mumlar devam ediyor. Bak mum varlar. MACD'deki mum varlar böyle. MACD de bunların üzerinde bakın şöyle devam ediyor. Yukarı doğru devam ediyor. Bakın hiçbir şekilde sat sinyali vermiyor. Yukarı devam ediyor. Yani aylıkta hiçbir sıkıntı yok MACD indikatörüne göre. Şimdi fiyata bakın. Fiyat da şöyle haftalıktan açarsak daha yakın bir şekilde inceleyelim. Burayı kırdıktan sonra burası 11. 11'in katlamasına gidecek. O zaman 21 diyelim ortalama bakın. 20 bakın ilk önce bir 17'yi deniyor. Buradan düzeltme yapıp tekrar devam ediyor. 30 deniyor. Tekrar düzeltme yapıp tekrar devam ediyor. Yani bu yükseliş trendi sürekli düzeltmeler yapıp dinlenip tekrar yukarı çıktığını görüyoruz. Yani bu yükseliş trendi 2017'den 2021'e olan süreçte yani yıllarca bu yatayda kalmış ve bu çanağın kırılmasıyla birlikte çok daha yukarı götürebileceğini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü aylıkta trendde olması bakın. Aylıkta hareketli ortalamaları açarsak bakın. Gayet güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Ta ki şuraya kadar şu bölgede hızlandığını görüyoruz. Bu sefer de hızlı olarak devam ediyor. Daha hızlı. Bu sefer risk artıyor. Daha hızlı yürürse, daha hızlı giderse daha hızlı. O zaman risk artar. Ama yükselmeye devam eder. Dinlenir. Bakın burada bu bölgede dinlenmiş ve yükselmeye devam etmiş. Düzeltmeler gelmiş, yükselmeye devam etmiş. Demek ki fiyat yükseliş trendinde ise devamı gelebiliyor arkadaşlar. Yani burası artık çok yükseldi, çok şişti fiyat diyemeyiz. Ta ki ne olana kadar? Ta ki bir yükseliş trendinin bittiği sinyali gelene kadar yükseliş devam eder, dinlenir, tekrar devam eder. O zaman Halk Bankası'na tekrar dönerim.
Evet, hareketli ortalamayı açıyorum. Bakın daha biz şöyle ucuz olduğunu görüyoruz. Daha yeni kırılmış. Ve bu yeni kırıldığı bölge, yani burada zikzaklar da yapabilir, bekletebilir de, burada bir hareketlerde de bulunabilir. Ya da şu hareketli ortalamaya da yaklaşıp böyle bir deneme de yapabilir. Ama sonuçta bunun hedefi, benim tahminimce, tabi garantisi olmadığını söylemiştim daha önce. 40, birincisi 40, yani şu çanan katlaması. Daha ileriki seviyelerde de 1,5 dolar olacağını düşünüyorum. Eğer trend bozulmazsa, trend bozulmasını nereden anlayacağız? Trend nasıl bozulur? Trend arkadaşlar, fiyat aylık, yani aylık zaman diliminde, ki şu an zaten çok uzakta, pivotun altına gelmiş olması lazım bir. Yani fiyatın şu bölgenin altına gelmiş olması lazım. Yani şu çizgi böyle gelirse, bu fiyat da buradan bunun altına inerse, yine pivotun altına indiği için benim için artık bir süre trend bozulmuştur. Ve ben burada ticaret yapmamayı tercih ederim. İkincisi de MACD'nin burada bir sat sinyali gelmiş olması ve artık buradan aşağı doğru iniyor olması. Mumların da hacimsiz bir şekilde böyle aşağı doğru kızarması gerekiyor. Artık benim için burada ticaret yapılması mantıklı olmaz. Ama şu an öyle bir durum olmadığı için buradaki düzeltmeleri bekliyoruz. Düzeltmeler geldiğinde buradan işlem kovalamaya çalışabiliriz. İlerideki zamanlarda da Borsa İstanbul'daki yani BIST 100 endeksinin hareketlerini böyle bir değerlendirmeye çalışacağız. Halkbank bizim için pozitif olmaya devam ediyor ve bundan sonra da pozitif olmaya bir süre boyunca devam edecek ta ki yükseliş trendi bozulana kadar. Umarım sizin için faydalı olur. Borsa İstanbul'da yani pozitif olan sadece yani nadir az olan şirketlerden bir tanesi. Tabii ki Aselsan'ı örnek vermiş olmam Aselsan kadar yükselici anlamına da gelmez. Çünkü ikisi farklı. Birisi banka, birisi işte savunma sanayi. Çok çok farklı. Bir banka savunma sanayi kadar hani böyle hacimli bir şekilde yükselmeyebilir. Ama dediğimiz hedeflere gelmesi de çok zor olmadığını örneklere kanıtlamaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur.